Bu ayna neden ters duruyor böyle? O bizim arabadaki gibi elektrikli. Hı. Buradan ayarı var. Buradan böyle iniyor aşağı. Hı. Peki bu tanıttığınız arabalarda bunları monte ediyor musunuz arabalara? Tabii. Hep bunlar 3 tane kamera standart. Monte ediyorsunuz onları, Tabii değil mi? bunlar hep buradadır. Bir tane dördüncüsünü bazen koyuyoruz. Mesela arkada biri olursa 4 kişi falan 3-4 kişi test ediyoruz bazen. Arkadakinin sesi duyulsun diye mesela sunroof varsa sunroof'a da bir tane koyuyoruz. 4 tane oluyor ama genelde 3 tane. Bak bu paketler aynı bizim arabadakiler de. He, ahşap. Güzel. Ahşap değil, plastik de. Ahşap taklidi. Ahşap taklidi. Güzel ama güzel oluyor bunlar. Yıllanmış yani şu anda. 99 Ekim'den beri işte 14-15 sene. Gene iyi kalmış. Aynen öyle. Çarpayım mı komşuya? Hülya da arabayla çıkmış. Ben onu zaten ki arabasız çıktı. Onun için geldim. Söylemedim arabaya çıkacağını. Hayır. Kaçak iş Kaçak yapıyor. iş yapıyor. İşte yoğurt mort alacağım. Yoğurt alacağım diyor arabayla. Dedi bana. Şey şurada, market şurada. Ondan sonra baktım araba. Kaç motor bunlarda? 2 virgül bir şeydir bunlarda, değil mi? Motor. Vallahi bunun motorunu size kaç dedim alırken? Hatırlamıyorum ama. Ya ben de hatırlamıyorum ya. Bunun motoru bayağı büyük ya. Kamyon motoru gibi motor var bunda. Büyük herhalde o şeyinden belli, uğultusundan Değil mi? zaten. Dolu. Çalışmasından belli. diye. Jet. Bu arabaların egzozunu değiştiriyorlar ki Ha. daha fazla sesi çıksın, Of. daha rahat havayı atsın diye. Bunun egzozu standart. O yüzden bayağı kısık bir ses çıkartıyor aslında. Duyabileceğiniz minimum ses bu. Yani içeriden gelen motorun bir sesi var böyle. O zaten güçlü olduğunu belli ediyor. Aynen. Egzozdan. Bu ses direkt oradaki yankıdan geliyor. Evet. Ha. Şey değil mi? Otomatik değil bu. Yok, manuel. Manuel ha. Bu arabanın otomatik opsiyonu yoktu. Ya o senelerde Ha. o kadar otomatik O şanzıman daha yeni çıkıyordu galiba. teknolojisi o kadar gelişmiş değildi. Yani vardı otomatik araba ama Evet. o kadar hızlı değiştirmiyordu falan. Ondan buna sadece düz vites koymuşlar. Turuncu ışıklar var. Oradan gözüküyor mu? Evet, görünüyor. Şurada. Mesela devirdin orada. Devir gösterge. 4, 5, 6 diye gidiyor ya. Evet, görünüyor. Onlar gitgide sönüyor. Motor ısındıkça. Ha. Ondan sonra diyor ki oraya çıkma. Yani deviri o kadar yükseltme. Bir ısınsın diyor. Heh, Bekle aynen. diyor. Aynen. Isınınca Isınınca sönüyor. sönüyor. En sondakiler sonraki kalıyor. yanıyor, ha. Aynen. En sondakiler kalıyor. Ha, anladım, böyle ısına. Aynen. Motoru Yıpra- zorlatmamak. Zorlama diye. Aynen öyle. Motoru yıpratma diye. Ha, Şimdi mesela 4500'de birazdan o sönecek 5000 olacak. evet. Bunun burada bir DSC diye bir düğmesi var. Evet. Bu modern arabalarda işte araba kontrolü kaybetmesin diye böyle yüksek hızlarda hani He. önünüze bir şey çıkarsa hani Ha. kaçarsınız ya, araba kontrolü kaybetmesin diye elektronik bir kontrol güvenlik Ha, sistemi öyle mi? var. Ha. Ama çoğunda devreden çıkmaz. Yani Bilmiyorum. çıkartamazsınız devreden ki tehlikeli bir durum olursa araba yoldan kopmasın diye, hakimiyeti kaybetmeyesiniz diye. Bunu mesela buna basıyorsunuz, hemen çıkıveriyor. Ne çıkıyor? O sistem devreden çıkıyor. Devreden çıkıyor. Yani hiç böyle elektronik bir şeyi olmuyor arabanın. Geçen gün Hülya'dan şey ettik, bir uzandık şöyle bir gene şeye kadar. Çubuklu'ya gittik. Çubuklu'da bir belediyenin gazinosu var. Paşabahçe'ye inmeden Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe. Tamam. Paşabahçe'den Çubuklu arasında böyle bir sirk geliyor. Bir şey vardı eskiden. Cam fabrikası falan. Şimdi cam Aha. fabrikası değil. İspirto fabrikası vardı. Hatta şey kokardı. Rakın kokardı oradan geçerken. Böyle bir rampa var. Ondan sonra da Paşabahçe'ye iniyor. Anladım. Rampa Paşabahçe'ye inmeden orada sol taraf koruluktur böyle. Orası Burunbahçe derler oraya. Orada belediye tesisler yaptı. Sahilde gazino, lokanta falan filan. Ama çok güzel yer mesela. Yani oturuyorsun, karşısı Yeniköy sahilleri falan filan. Denizin tam kenarında, evet, tam kenarında. Hem kapalı cam mekanını yaptı. Ondan sonra bir de açık kısmı var.
Böyle oldu. Gaza basınca böyle oluyor. Yok ya. Aman ant, aman. Aman ant. İşte ben demin sordunuz ya neden bu sistem var diye. Ha. Böyle şeyler olmasın diye. Şu anda kapadım, o yüzden böyle yapıyor. Ha. Aman. Ben kaskımı takayım. Vay 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 vay. Ha. Sıcaklık nasıl, iyi mi? Yoksa sıcak bastıysa biraz şey yapalım. Yo yo iyi iyi. İyi mi? İyi mi, açık? İyi. Demin arkası arabanın hafif kaydı ya. Evet. Bunu yurt dışında spor olarak yapıyorlar. Ha evet evet. Yani onun mesela yarışmalarını düzenliyorlar. Kim daha uzun süre böyle yan yan gidecek diye Ha, yarışma. ya. Drift deniyor İngilizce'de. Ha. Ondan sonra bunun yarışmasını düzenliyor adamlar. Hani böyle bir viraja giriyor, normal girmiyor ama böyle dönüyor. Demin yaptığımız gibi böyle. Ha. Arkasını dışarı açarak dönüyor. Ne kadar uzun süre, ne kadar yüksek hızla dönersen o virajı o kadar yüksek puan alıyorsun. Sonra birinci falan alıyorsun. Aman. Bunu iyi bağlamayınca Şey, kamera fırladı. Şimdi epey bir koleksiyon oldu sende değil mi? 80 tane falan test birikti. Şimdi onlara talep var mı? Oluyor mu böyle yani? Tabii canım, millet deliriyor. İşte yeni araba test edin, yeni video koyun. Niye işte koymuyorsunuz falan. Benim de dersler o yüzden yoğunum. Yani ikisini aynı anda bazen şey yapamıyorum. Kim istiyor bunları? İnsanlar, takipçiler. Yani o arabayı almayı düşünenler ya da o arabayı araba merak almak edenler ya da isteyenler. hiç alakası yok mesela arabayla ama bizim işte muhabbet ediyoruz, espri falan yapıyoruz böyle. Komik bir ortam oluyor. Hı. Sırf bizim muhabbetimizi dinlemek için işte diyorlar ki araba testin. Yoksa yani çok küçük bir kısım gerçekten almak istiyor. Hı. Asıl istedikleri, biz burada hani arabayı anlatırken bir yandan da geyik yapıyoruz. Ha. İşte gülüyoruz, eğleniyoruz. Aha. Biz gülüp eğlenince millet de gülüp eğleniyor. O yüzden diyorlar ki daha fazla video çekin, daha fazla araba test edin. Ulan Kabataş Lisesi'ni bitirdim. Olgunluk imtihanı diye bir şey vardı. Yani liseyi bitiriyorsun, mezun oluyorsun. Ayrıca 4 dersten gene hemen o imtihanın akabinde 4 dersten işte matematik, geometri, edebiyat falan, tarih böyle 4 dersten tekrar bir olgunluk imtihanına giriyorsun. Onun soruları bakanlıktan geliyordu, merkezi sorular. Şimdi ona girdim. Üçünü vermişiz, tarihten çaktık. Siz tarihten çaktınız. Ha. Allah Allah. Benim matematik çok iyiydi o zaman. Ama tarihe işte hikaye olduğu için üşeniyordum okumaya. Ondan sonra. Şimdi bak, enteresan olanı şu. Haziran'da girmiştik, çaktık. Bir daha bir sene sonra. Bir de seneye Haziran. O sene boş bekledim. Ha, anladım. Bir sene beklemek zorundasınız. Doğru dükkana. Nal buraya inşaat meselesi. Ondan sonra efendim seneye tekrar giriyoruz tabii. Şimdi tarih çalışıyorum kitaptan. Hı. Ondan sonra geldi 17. asırda İslahat hareketleri. Ha, geçen sene gelen soru. Evet. Atladım onu, geçtim. Bu dediğim şeyde oluyor ilk imtihanda pardon. İlk imtihanda, Ha, tamam. Ondan sonra o yüzden çaktım. Geçen sene geldi bu dedim. Gelmez. Çünkü hakikaten gelmiyor. Mesela bir sürü soru var. 2 sene İkisini üst üste üst- aynı sene sonra gelmiyor. O sene geleceği tutmuş. Ha, gene mi status oldular? Ondan sonra küt. Bir sene onun için bekledim. Bizim okul çok güzeldi ya. Otururduk, deniz kenarına oturdum böyle. O sandallar, balıkçıları, denizi sevdim. Ben de Boğaziçi'nin aynısını yaptım işte. O yüzden zor bitti. Manzara çok güzeldi. Şimdi ya önümüz rıttım. Evet. Bütün balıkçılar. Ondan sonra deniz kenarında sınıflar böyle. Hadi bakalım. Bu araba kaç beygir sizce? Herhalde 200 beygir falan vardır. Bilmiyorum. Ben fazla anlamam ama. Horsepower.
Horsepower aynen öyle. At yani. Kaç var mı? Bildiğin 200'den fazla mı? daha fazla. Sahi. Vallahi. Yuh. Bu artık burası böyle birkaç sene gider. Aman aman. Bir daha sakın ha bana gezelim falan deme. Zaten senede bir geziyoruz. Ben şurada ineyim de Evet. yoğurt alacağım. Kapıyı rahat açabilirsiniz diye şöyle. Ha. Açılıyor mu? Kitli. Ha, açılmıyor mu? Çek Burada bakayım. mı? Yok yok. Orayı çek ha. Ha, açılıyor. Bu şeydir, yaşlıdır bu. Kolay açılmaz bu. Hadi geçmiş olsun. Eyvallah.